Bir gece bir bedevi karısı dedikoduyu hadden aşırarak kocasına dedi ki, bütün bu yoksulluğu, bu cefayı biz çekmekteyiz. Alemin ömrü hoşlukla geçiyor. Sade biz kötü bir haldeyiz. Ekmeğimiz yok, katığımız dert ve haset. Testimiz yok, suyumuz gözyaşı. Bir bedevi kadının söylemi. Bunu baştan söyleyeyim, ben bu bedevi kadını nefse vurdum. Nefis olarak bunu izah etmeye çalıştım. Belki de gerçekten böyle bir kadın da vardır. Hazreti Pir bunu böyle hikayelendirmiş. Ama ben bunu bir nefis olarak gördüm. Sanki bedevi kadın gibi görünürse sanki kadınları aşağılıyormuş gibi olacak. İslam hiçbir mümin kadını, mümin erkeği aşağılamaz. Aşağılamak da bu konuda haram edilmiş zaten. Ama burada kadından kastı ben nefis olarak görüyorum. Bunu bir erkek de şikayet edebilir, bir kadın da şikayet edebilir. Nefsine uyan herkes belirli şikayetlere yapar, o şikayetlerin içerisinde bulunur. İlla ki bunun kadını erkeği yok cinsiyetle. Sakın cinsiyetsizliği savunduğumuzu düşünmeyin. Kadın kadındır, erkek erkektir. Benim cinsiyetsiz savunmam yok. Bu deccalist sistem cinsiyetsizliği bizim önümüze koyuyor. Önce dediler ki herkesin çok özür dilerim cinsellik olarak istediğini seçebilir. Hani kadınken erkek olabilir, erkekken kadın olabilir. Bunlar işin normalleştirdiler bizim gözümüzde. Yavaş yavaş biz cinsiyetsizliğe doğru adım atıyoruz. Yok işte karı deme, ne de işte no bayan da, yok bayan da deme. Ne diyeceğiz şimdi? Bayan mı diyeceğiz? Kadın mı diyorlar? Kadın girişimci. O yüzden böyle diyorlar. Evet. Mesela değiştiriyorlar boyunu. Yarın öbür gün o yukarıdaki ağababalar deseler ki kadın da demeyeceksin, ne diyeceksin? Ağaç diyeceksin, ağaç deriz biz. Ya nasıl? Basmaya dersiniz kardeşim. Kadın demenin o kadar kötülüğünü sizin önünüze koyarlar. Siz kadın demeye korkarsınız. Kölesiniz çünkü. Köleler korkak olur. O kölelerin içinden birisi böyle çıkarsa onu da tokatlarlar. İbret-i alem için kölelerin önünde onu cezalandırırlar. Öbür köleler o kölenin cezalandırılmasını görünce herkes korkar, ürker. Aman derler köleliğimizi yerine getirelim. O filmleri boşuna size izletmediler. Dünya insanlığı olarak biz köleliği satın aldık çünkü. Birimizin maaşı fazla, birimizin maaşı eksik. Almanya'da çalışanın maaşı fazla. O bir tane buraya tüy taktı, geldi omuzunda radyoyla. Biz onu bir de alkışladık. Ne güzel kölesin dediler. Çok iyi çalışıyorsun. Ne paralar kazandın. Vay altında karaba şöyle böyle dendi. Cazip hale getirdik öyle değil mi? Benim çocukluğumda, gençliğimde bir Almanya furyası vardı. Herkes Almanya'ya gidiyordu çalışmaya. Çünkü oradan gelenlerin kafasında bir tane pembe tüy vardı. Şapka, kovboy şapkası. Hiç kimse o şapka neyi simgeliyor bilmiyor. Kovboy ne demek biliyor musunuz? Sığır çobanı. O şapkayı takan sığır çobanlar o şapkayı takıyor. Kot pantolon sığır çobanlarının pantolonu. Nasıl basbaya? Amerika'da pamuğa pamuk kalın sığır çobanlarına giydiriyorlar ki hani ikide bir de bunlar yani bizden elbise istemesin. Çoban bunlar. Tarlada çalışan ırgat. Onlara pamuğa pamuktan elbise yapıyorlar. Kendileri Hint ipeği kullanıyor. Kendileri İngiliz kumaşı. Hele bir de İngiliz kraliyet ailesinin düğmesi de olunca değme yanında yat. Irgatlar kot giyecekler. Tabii.
Bir de İslam'ı çok iyi bilenler var ya, birisi kotla camiye giriyor, omuzuna vuruyor. Namazın olmadı. Neden? Kot giymiş. He, ne lazımdı? İngiliz kumaşı mı lazımdı? Allah senin kumaşına mı bakacak? Ona bakmadı. Şimdi, o yüzden normalde işte bu manada ya, fukara fukaradır. Kadını erkeği yok bunun. Hani İslam bu noktada kadın ve erkeğin arasında hukuku belirlemiş. Biz artık yasaya çarpmayalım. Ne diyeceğiz? Kadın mı diyeceğiz? Kadın. Bayan demek kaba. He, kabalık. Önceden bayan incelikti benim gençliğimde. Şimdi kabalık oldu tabii. Şimdi kadın mı dememiz gerekiyor? Kadın. Hanımefendi de değil. Değil, kadın. Ha, cinsiyet ayrımı olmasın diye bir de birey diyeceğiz biz. Evet, kadını da kaldırdık. Evet. Erkeklere ne dersen de zaten, o önemli değil.